Merhaba arkadaşlar, ben Naki. Ben de Zuzu. Bugün sizinle birlikte bazı VK şarkılarına tepki vereceğiz. Bazıları yeni, bazıları değil ama genel olarak yeni çıkan şarkılardan seçmeye çalıştık. İlk olarak Senkatsu Akaçı... Ben bunu okuyamıyorum ya. Senkatsu Akaça'nın son şarkısına bakacağız. Bunu TikTok'ta görüp duruyordum. Klibin ne kadar saçma olduğuyla alakalı videolar vardı. Eğlenceli olabilir diye bunu seçtim. Nasıl okunduğunu bilmiyorum, okuyamıyorum. Ama göreceğiz. Çünkü ne alaka şu an gruba? İlkokulda yaptığım PowerPoint sunumu yani. Gerçekten. Stok fotodan bir şey indirip arkaya yeşil ekrana koymuşlar. Bu arada Zuzu ilk defa bu grubu dinliyor. Evet, ben de hiç duymadım, görmedim. Üyeleri de bilmiyorum asla. Bakıyorum. O yüzden mesela böyle garip sesler kullanması normal. Garip dediğimde böyle ses efekti falan kullanıyor çok fazla. Ve bununla biraz dalga geçiyoruz. Komik çünkü. Ama ben biraz seviyorum bu arada. Ama eskiden bir de paraları asla olmadığı için böyle eski iPhone telefonundan etrafı falan çekiyordu. Tamamen tüm klibi kendi yapıyordu. Şimdi herhalde ellerine biraz para geçmiş. Böyle yeşil ekran falan bir şeyler kullanmaya başlamışlar. Yeşil ekran Gerçekten. reklamı verdik. Ay. Kesme. Ay orayı şey yapayım. Evet. Sansürleyelim. Çok salak ya. Of, arkaya şeyleri döşemişler yani Pinterest'te. Gerçekten. Bir de kalitede düşük yani çok komik. Copyrightsız fotoğraflar diye aramışlar. No copyright pictures falan diye herhalde. 144 piksel fotoğraflar falan. Ama bu arada bu klibi yani tam bu kısmına böyle TikTok'ta full edit yapıyorlar. Çünkü o kadar saçma ki bir sürü şey aynı anda oluyor böyle. Çok saçma yani. Çünkü kafasından ışın falan geçiyor. Yukarı çıkıyor. Bir şeyler oluyor.
Saçmalım. Arkada oynayan şeyler tatlı. Evet. Yani deneysel olmuş, eğlenceli olduğu düşünülebilir, söylenebilir. Yani, bilmiyorum öyle. Sen çok havalı review'lar yapıyorsun. Ben böyle diyorum ne kadar salak falan diyorum böyle. Zuzu diyor ki deneysel olduğu söylenebilir. Aynen, biraz aptal hareketler yapmış yani o Evet. şey. Ve arkada kolezyum var, Adem'in yaratılışı var falan böyle. Evet. Japonya'da random bir store'un içi var falan böyle çok Evet. alakasız. Komikti ama yani Evet. bu grup zaten genel olarak böyle bir sürü şeyi bir arada kullanıyor ve böyle şeyler yapıyorlar. Onların tarzı zaten de. Zuzu ilk defa izledi işte dediğimiz gibi. Şimdi bir sonraki şarkı Diora'nın Medi Circus şarkısı. Bu arada bu grubu ikimiz de çok bilmiyoruz, değil mi? Ben hiç bilmiyorum. Ha, tamam. Ben bazı şarkılarını dinliyorum ama üyeleri falan asla bilmiyorum. Bu şarkı da yeni çıkmış ve görünce dedim ki okey bunu da dinleyelim yani. Böyle vokalistin giydiği şeyler çok hoşuma gitti. Bir de biraz Dadaroma vibe aldım. Grizzly Circus'tı galiba. O şarkının Emmy'sine benziyor. Zaten ikisi de sirk temalı da. Elindeki kırbaç değil mi? Ha? Elindeki kırbaç. Evet. Bu Çok iyi değil şarkı mi? yeri de çok iyi. Evet. Bu arada. Aşık oldum yani vokaliste. Çok havalı birine benziyor. Ve bu arada asla bilmiyorum isimlerini ama sesi çok hoşuma gidiyor benim.
söyleyecek birkaç bir şeyim var. Söyle. Öncelikle bence yani grup hoş duruyor. Ben bilmiyordum grubu. Adını duymuştum sadece ama hiç bilmiyordum, dinlemedim şarkıları. Şarkı da güzel gibi ama belki bana kızacaklar aşağıda ama şey geliyor. Yeni grupların melodik tarzı çok aynı geliyor. Yani bu şarkıdan Anladım. bir sürü duydum gibi hissettim Evet. dinleyince. Bu melodiden, besteden diyeyim. Çok duyduğum gibi hissettim dinleyince ama klip falan gayet güzel. Ya ben de şarkı güzel, yani dediğin şeylere katılıyorum. Bir de bu grup o kadar da yeni değil sanırım bu arada, yani böyle 2010'lar falan. Yine yeni sayılıyor da bana da klip, ya zaten sirk temalı bir şey olduğu için dikkatimi çekmişti. O yüzden koydum videoya, ama klip de hani böyle bu konuda çok fazla klip varmış gibi geldi. Ve böyle çok bir şey olmuyor klipte, yani güzel ama yani bilmiyorum. Bir de şeyi anlayamadım. Şu başta işte mesela trapezci sanırım ya jimnastik ya trapezci gösterilen bir ateşle bir şeyler yapan bir adam var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, galiba. Mesela onları daha fazla koyabilir Evet. gösterirlerdi. Çok güzel çekimlerdi üyeler- onlar. Ay, pardon, Yok, sözüm önemli değil. Hep üyeler böyle bir şeyler çalarken falan koymuşlar. Ama yani çoğu VK MV'sinde böyle oluyor sanırım, o yüzden bilmiyorum. Öyle daha farklı şeyler olsa daha güzel olabilirmiş bence, ama dinlerim şarkıyı herhalde yani. Evet, şimdi Penicillin'in 1001 Nights şarkısı. Piercing'i peki yani. Arada dur konuşalım, Evet, sen durdurdum. Şarkıların böyle özellikle VK'de bu çok var bence. Hani bir şekilde giderken sonra birden böyle melodisinin ya da hani ritminin değişmesi benim çok hoşuma gidiyor. Az önce de böyle oldu. Böyle giderken birden şeyi arttı. O yüzden çok hoş bence ve Hakuei miydi o? Hakuei'nin tüm visuali, piercingleri falan aşırı hoşuma gitti yani burada. Çok iyiler. Yani o dediği şey az önce ben de düşünüyorum böyle şarkıyı dinlerken. Böyle gidiyor sonra ritim bir anda yükseliyor böyle patlıyor falan. Nakarat işte bir nakarat geliyor falan böyle. O hoş gerçekten. Evet ama şeyi düşününce de onu en son söylüyor. Ha. Çok iyi ya.
Gitar solosu çok iyi ve enstrümantal kısımlar da benim aşırı hoşuma gitti. Ve aralarda giren o şeyler, üyeler dışında işte oynatmışlar ya Evet, birilerini. evet. Onlar falan da çok havalı. O sargılı olan kişi falan çok iyi bence. Ben beğendim ama şöyle beğendim. Böyle şey geldi bana birazcık. Hem penisilin tarzı böyle eski penisilin tarzı hem de değil gibi geldi. Bence o penisilin tarzı gibi gelmesinin sebebi birazcık şey işte Hokoye'nin vokalinden dolayı sesi çok aynı duyuluyor. Ben de aynısını düşündüm. Yani o zaman nasıl kullanıyorsa vokalini şu anda da aynı şekilde kullanıyor. O yüzden sanki o eski şarkılarmış gibi ama klibi izleyince böyle kalitesi çok iyi. Yani ve tam böyle yeni şarkıların çekildiği tarzda bir klip. Evet. O yüzden ikisinin karışımı gibi olmuş bence. Evet, o mesela izlerken aklıma hep Hokoye'nin gençlik hali geldi nedense. Ben hep Akuye'yi izledim zaten çünkü çok havalı olmuş yani. Evet ve hani ya tabii zaman değişiyor, dönem değişiyor falan ama hani hala şeyi bekliyorum mesela işte Hokoye'nin böyle yani Sarı saçlı böyle o evet, şey yani. çok böyle işte şey bilmiyorum. Bilmiyorum yani tarzları çok değişiyor, dönem değişiyor, yaşları değişiyor falan filan ama bilmiyorum ben hala böyle bir ya sanırım özlem duyuyorum o eski Old Visual K'ye. O yüzden bu eski hallerini bekliyoruz hala. evet, bu eski bir grup olsa da yani farklı şu anda ve hani o zamana dönmek geliyor içimden izlerken biraz. Onu bekliyorum, onu düşlüyorum. Evet, bu canlıydı galiba değil mi? Hı hı. The Rouge'un bir live performansı var. Bu yeni şarkı değil ama bunu biz dinlemek istedik, merak ettik. O yüzden bunu da koyduk. Hı hı. Şunu başlat. Giydiğine bak ya. Çok iyiler. Bu grubu çok seviyorum. Ya ve sesini kullanma şeyi aşırı iyi değil mi ya? Aşırı iyi kullanıyor ve böyle sesini o kullanırken yüz ifadeleri yapıyor ya böyle. O kadar havalı ki. Of. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bu grubu çok seviyorum. Evet, Zuzu bu grubu çok seviyor. O yüzden Evet. koyduk bunu da. Ben bu grubu çok seviyorum.
Ama bu şarkısını bilmiyordum. Bu live'ı da bilmiyordum. Ve Kazushi'nin, Nagi'nin dediği gibi Kazushi'nin vokali çok iyiydi. İyi yani. Zaten sesinin o tınısını çok beğeniyorum ve hani yani böyle çok iyi söylüyor ve çok duygulu söylüyor bence. Evet Kazushi ya. çok o yönden çok özel bir vokal bence yani. Ya ben de çok bilmiyordum. Ya bazı şarkılarını dinliyorum ama böyle canlı performans hiç dinlememiştim o yüzden. Hani şarkı başladı, başlar başlamaz böyle söylüyor. Böyleydi zaten. Bir de zaten öncesinde enstrüman olmadan böyle Evet, çıplak evet. sesiyle söylemesi Çok etkiliyor yani beni bu Evet. tarz şeyler. giydiği çok güzel. Kazushi de çok güzel zaten. Kolunda dövme var Galiba, sanırım. evet. Çok iyi duruyor. Bu arada bir bağlantısı var mı bilmiyorum ama şarkı yaratırken görmüştüm. Annem onu bir çiçeğin adı sanırım. Koyarım buralara bir yere. Ve o çiçek de böyle kırmızıydı ve çiçekle aynı renk giyinmiş. Belki onunla alakalıdır. Bu kadar. Çok güzel gözüküyor. Aa, çok güzeller ya. Nasıl gördün mü?
Ya işte az önce bundan bahsediyordum. Özlem'in çektiğim şey bu. Yani bunu görmek istiyorum hala ama bunu görmemin şu an şu zaman diliminde imkansız olduğunu da biliyorum. Ama yani bunu arıyorum. Bu içten içe bunu istiyorum ve yani bilmiyorum. Müziklerinin bir ruhu varmış gibi hissettiriyor ya da işte canlı performansları da öyle. Şu anda bu şekilde yapabilen ya da hani bu kadar duyguyu geçirebilen elle sayılabilecek kadar grup vardır büyük ihtimalle. Evet. Elle yalnız parmakla sayılabilecek kadar grup vardır. Ve bilmiyorum şu anda bunu daha önce de söylemiştim ama sanki böyle pazarlıyorlarmış gibi. Yani o zaman da tabii ki böyleymiş ama çok böyle idol kültürüne dönmüş gibi hissediyorum VK'de ve bu beni üzüyor yani. Evet. Ya bu konu üzerine bayağı tartışılır bu arada. Çünkü çok kapsamlı bir konu. Yani işte şu anki VK'den neden bu canlıyı izlediğimiz gibi keyif almadığımızdan tut, işte gerçekten kendilerini aşırı idol gibi pazarlıyorlar mıya kadar çok geniş kapsamlı konuşabilecek bir konu. Ama mesela yani bilmiyorum, bunlardan bağımsız olarak mesela Katuşi'nin sesini duyduğumda çok duygulanıyorum. Neden bilmiyorum ama ben Rouge'u böyle çok kötü bir dönemimde keşfetmiştim. O zaman Naki ile bile tanışmıyorduk. Hatta seninle tanışmamıza birkaç hafta kalmıştı falan. Çok spesifik. Evet, öyle bir zaman dilimindeydim sanırım. O zaman keşfetmiştim ve böyle durmadan Rouge'u dinliyordum falan. O yüzden az önce de dinlerken bunu ve live olduğu için daha dokundu. Ve biraz duygulandım açıkçası. Çünkü Rouge'u gerçekten çok seviyorum. Bence çok güzel bir grup. Gidip Rouge dinleyin. Birisi altına şey yazmış ya. Bunlar varken neden Larken Siyah'a kadar popüler olmadılar gibi bir şey yazmış. Sonra ben de izlerken şey diye düşündüm. Hani eskiden daha çok bilinen bir gruptu ama şu anda hani kişilerin hakkında konuşan kimseyi görmüyorum neredeyse. O yüzden dedim hani nasıl ya? Çünkü aşırı iyiler. O yüzden bir garibime gitti şu an. Hele şey albümleri, bende CD'si var hatta, Children albümleri, Children albümleri aşırı güzel bir albüm. Baştan sona bir şaheser bence, yani çok güzel bir albüm. Ben çok bilmiyorum ama bakarız. Şimdi ne var? Şimdi Mook var. Bu yeni mi? Sanırım yeni bir şarkı. Emin değilim. Yani duymamıştım daha önce. Evet. Ben Mook'u çok seviyorum ve Mook'un yeni klibini izleyeceğiz şimdi.
teliften bir durduruyorum şu an ve ilk öncelikle Tatsuro'nun saçı aşırı güzel olmuş. Böyle kısa. Ve ben zaten bu grubu çok seviyorum. Sesi de çok güzel ve anladığım kadarıyla biraz üzücü bir, yani duygusal bir şarkı. Ama böyle işte duygusal giderken birden elektro gitarın girmesi falan, zaten nakarat da aşırı hoşuma gitti. Ben çok beğendim yani şu an. Güzel. Yani Mook tarzı olmuş yani. Ya bir de kaç yıl geçmesine rağmen çok hani şeyinin tarzlarını değiştirmemelerini de seviyorum. Evet. Çok iyiydi. Evet, güzeldi bayağı. Bilmiyorum, diyeceğim şeyler söyledim sanırım ama aşırı güzeldi. Dinlerim ben bunu zaten de. Böyle Tatsuro'nun sesi falan, yine böyle bir şey oldum. Muk sevgim kabardı dinlerken yani. Evet, Tatsuro bayağı iyi ya. Evet. Bu da Kaya'nın Tapu MV'si. Çok iyi. İkon. Giydikleri. Lensleri peki VK'deki o mavi lensler. Aga. Bir de zoomlamışlar, böyle bakıyor. Evet. Kalktım fotoğrafı ver be.
Kaya şu an tam olarak kaç yaşında bilmiyorum ama ya 50 falan vardır herhalde, bilmiyorum. Emin değilim ama 50'ye ya vardır ya yaklaşmıştır. Ama çok havalı birisi ya. Bilmiyorum, yaptığı hareketler falan böyle bir şeyler yapıyor, dans ediyor ve giydiği şeyler, makyajı, her şey çok iyi. Valla ikon yani. Ama sadece şeyi hatırlamıyorum. Bu şarkıyı daha önce dinlemiştim galiba. Zaten bayağıdır olan bir şarkı ama sanırım MV'yi yeni çekmişler. Ama şarkı bu kadar tekno muydu daha önce? Evet. Hatırlamıyorum orasını. Arkadaki sesler çok iyi. Reis tek başına dev kadro yani. Şey Gerçekten. gibi, 40'ta başka hiçbir şey yok. Sadece kendisi var. Kendisi var. Ve Mustafa Sandal'a benzer yüreğim klibi gibi. Bir şey olacak diye bekliyorum, sadece şey böyle Kaya'nın dans edişini görüyoruz, sonra gözünü zoomlamışlar ve gözünü görüyoruz. Kaya'dan başka tek gördüğümüz şey zambaklar oldu böyle. Of, ikon ya, çok komik. Kaya dansı gibi gelemiyor. Hallederiz. Ne alaka mesela? Beyaz. Bulutla yaymış. Birden jumpscare yedim yine böyle zoom'layınca. Kaya klipte başka birini oynatmak yerine paradan tasarruf edip yeni persona oluşturmuş. Gerçek bu arada. Bacaklarına da zoom yapmış. Bitmiyor.
Sonunda çiçekler açıyor. Klip özeti, Kaya, personası ve zambaklar yani. Gerçekten hiçbir şey olmadı ama havalı birisi. Evet. Sadece ama 5 dakika boyunca dans ediyor falan, böyle tek başına bir şeyler yapıyor. Ve şarkıyı Evet, söylüyor. kolay. Ve lenslerini zoomluyorlar. Sonra da işte yeni personası geldi ve en sonunda zambakların üstüne basıp gitti. Çok havalı. Müzik çok tekno geldi bu şarkılara. Ha evet. Ya Kaya'nın sanırım solo şarkıların bazıları böyle. Ama bana da fazla tekno geldi. Yani vokal olarak iyiydi ama bazı yerlerde fazla böyle şey kullanmışlar. Onun dışında bu kadar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Tüm klipleri izledik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer VK ile alakalı video fikirleriniz varsa aşağıya yazarsanız sevinirim. Görüşürüz.